Traktör deyince hepimizin gözünde aynı görüntü belirir. Güçlü bir motor, dev bir gövde ve koca koca tekerlekler. Ama çoğu kişinin bilmediği bir ayrıntı var. Bu dev lastiklerin içinde bazen yalnızca hava yoktur, su vardır. Evet, yanlış duymadınız. Bazen su, bazen tuzlu çözelti, bazen de pancar suyu gibi daha farklı sıvılar lastiklerin içine doldurulur. İlk duyulduğunda tuhaf gelen bu yöntem aslında tarımdan inşaata, ormancılıktan endüstriyel iş makinelerine kadar çok geniş bir dünyada yıllardır kullanılıyor. Peki ama neden? Hazırsanız bu ilginç sistemin perde arkasına birlikte bakalım. Hadi başlayalım. Bir traktörün ne kadar güçlü olduğundan çok bu gücü yere nasıl aktardığı önemlidir. Kocaman bir gövde taşıyor olsa da iş sırasında verdiği tepkiyi belirleyen şey aslında ağırlığın nereye yüklendiğidir. Bir ekipman taktığınız anda makinenin dengesi değişir. Arka tarafı ağır bir pulluk bağladığınızda gövde geriye doğru yığılır, önüne dolu bir kepçe taktığınızda ise ağırlık bu kez öne akar. Bu değişim traktörün çizgisini bozar. Kimi zaman savrulmaya, kimi zaman kontrol kaybına yol açar. Lastiğin içindeki su işte burada devreye girer. Sıvı ağırlığı en aşağı indirerek makinenin duruşunu sakinleştirir. Gövde artık daha yere yakın, hareketleri daha kontrollüdür. Su traktörün davranışını bir anda daha olgun ve dengeli bir karaktere dönüştürür. Kepçeyle yük alırken ön taraftaki oluşan baskıyı arka tekerlekteki su karşılar. Pulluk derine daldığında oluşan çekme kuvveti yine lastik içindeki kütle sayesinde zemine düzgün bir şekilde aktarılır. Bu basit yöntem makinenin tüm çalışma hissini baştan aşağı değiştirir. Bir traktörün gerçek sınavı motor gücünde değil, zemine verdiği tepkidedir. Çamurlu bir tarla, gevşek kum, eğimli bir yokuş. Her yüzey makineden farklı bir uyum ister. Sıvı dolu lastikler bu noktada büyük fark yaratır. Aşağı doğru yönelen ağırlık, lastiğin zemine daha geniş bir izle tutunmasını sağlar. Bu sayede lastik yüzeyi toprağa kavrar. Makine adımlarını daha kararlı atar. Örneğin çamurda normal bir lastik etrafında boşuna dönerken suyla desteklenen bir lastik zemine daha sağlam gömülür. Kumlu arazide kaymadan ilerler. Sık dönüşlerde yan yatmaya eğilim göstermeden yoluna devam eder. İster bir forklift olsun, ister bir yükleyici ya da bir tarım traktörü, lastiğin içindeki o kütle makineyi sabitleyen görünmez bir güç gibi davranır. Arazi nasıl değişirse değişsin, makine kendi çizgisini daha güvenli bir şekilde korur. Tarlada çalışan her makine sadece işi bitirmez, toprağın geleceğini de etkiler. Toprak içindeki boşluklarıyla yaşayan bir yapıdadır. Bu boşluklar sıkıştığında kökler tutunamaz, verim düşer. Burada ağırlığın nasıl dağıtıldığı önem kazanır. Sıvı dolu lastikler makinenin basıncını toprağa tek bir noktadan değil, daha geniş bir yüzeyden iletir. Bu sayede zemin makine geçerken ezilip sertleşmez, kontrollü bir biçimde şekil değiştirir. Özellikle ağır ekipmanlarla çalışan traktörlerde bu fark daha net hissedilir. Normalde arkada kalan derin, sert izler sıvı dolu lastiklerde daha yumuşak ve daha az zarar verici olur. Kısacası traktör görevini yerine getirirken toprak da kendi dengesini korur. Bu da uzun vadede daha sağlıklı bir tarla demektir. Lastiği suyla doldurmak en bilinen yöntemdir ama tek seçenek değildir. Bulunduğumuz bölgeye, iklime ve makinenin görevine göre farklı sıvılar tercih edilir. Soğuk bölgelerde su donabileceği için donmaya dayanıklı tuz çözeltileri ya da antifriz karışımları kullanılır. Bu karışımlar düşük sıcaklıklarda bile akışkanlığını korur.
Son yıllarda adını daha sık duyduğumuz pancar suyu ise daha çevreci bir seçenektir. Hem düşük sıcaklıklara dayanır hem de metal yüzeylerde uyumlu davranır. Toprağa döküldüğünde zarar vermemesi de büyük bir avantajdır. Bazı ağır hizmet makinelerinde ise sıvı yerine özel bir köpük kullanılır. Lastiğin içine püskürtülen bu köpük zamanla sertleşir ve lastik neredeyse delinmez bir yapıya kavuşur. Bu yöntem en dayanıklı fakat en maliyetli seçenektir. Her sıvı kendi koşullarına göre farklı bir çözüm sunar. Tercih makinenin görev alanına ve çalıştığı çevreye göre belirlenir. Elbette bu yöntemin de kusursuz olduğu söylenemez. Lastiğin içindeki sıvı zamanla jant yüzeyinde aşınmaya yol açabilir. Kimyasal içerikli çözeltiler metal yüzeylerle uzun süre temas ettiğinden yüzeyde yıpranmalar görülür. Yanlış sıvı seçimi de sorun çıkarabilir. İçinde su kullanıp ani bir soğuklukta karşılaşırsanız lastiğin içindeki sıvı donarak yapıyı bozabilir. Tamir süreci de klasik bir lastiğe göre daha zahmetlidir. Sıvı boşaltılmadan tamir yapılamaz. Bu da daha uzun bir bakım süresi demektir. Kimi sıvılar çevreye döküldüğünde sorun yaratabilir. Bu nedenle kullanılan dolgunun güvenli olması oldukça önemlidir. Ve son olarak eklenen ağırlık makinenin hareketini daha ağır hale getirir. Bu da özellikle uzun mesafelerde yakıt tüketiminin artmasına sebep olabilir. Lastiklerin içine sıvı doldurmak istemeyenler için başka bir seçenek daha vardır. Harici balans blokları. Traktörlerin önünde ya da arkasında gördüğümüz o metal kütleler makinenin dengesini farklı noktalardan desteklemek için kullanılır. Ekipman nereye ağırlık bindiriyorsa balast o bölgeye karşı güç oluşturur. Bu blokların en büyük avantajı ihtiyaç duyulduğunda kolayca sökülüp takılabilmeleridir. İklime bağlı bir risk oluşturmazlar, metal yüzeyleri yıpratmazlar fakat homojen bir ağırlık dağılımı sağlamadıkları için her durumda sıvı dolgu kadar etkili olmayabilirler. Bazı operatörler en iyi sonucu almak için iki yöntemi bir arada kullanır. Hem sıvı hem balast. İş makinesini en kararlı forma sokan kombinasyon da budur. İşte traktör lastiklerinin içindeki suyun gerçek hikayesi bu. Başta garip gelen bu yöntem aslında makinenin davranışını kökten değiştiren pratik bir mühendislik çözümüdür. Bugün hem neden kullanıldığını hem hangi sıvıların tercih edildiğini hem de avantaj dezavantaj dengesini birlikte gördük. Umarım sizin için de keyifli ve öğretici bir yolculuk olmuştur. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve merak ettiklerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.